Oğuzhan'ı tam bir arenanın ortasına attım ve bundan çok büyük zevk alıyorum. Bunu Oğuzhan da biliyor ama onunla hafiften bazı şeyleri gizledim. Onun yanındayım zaten, beraberiz. İnsan olmadığının, bir şeyler olduğunu ama ne olduğunu bilmediğinin farkındaydı. Hatta küçükken bakardı evlere, sağına soluna bakardı. Ya bu ben anne diyorum, diğerine baba diyorum. Bu da benim kardeşim de. Ötekilerden farkı ne? Ben neden her akşam buraya yatmaya gidiyorum da öteki tarafa gidemiyorum? Allah'ı tanımıyordu, peygamberi tanımıyordu. Oğuzhan'ın Allah ve peygamberle işi olmayan hiç kimseyle işi yoktu. Umrunda Oğuzhan olmazdı. Allah'ın tam bir donanımlı askeri olmuş diyebilir miyiz? O bir aralar olmak istedi ama küstü. Bir kahramanlık daha yapması lazım. Son bir iş çevireceğiz ve bitecek mi? Evet, son film, son sahne, son senaryo. Artık finale geldik yani. Hayatın Neşesi, Demir'in Sesi. Bir uyanış hikayesinde bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugünkü konuğum Oğuzhan Akipek'in Fark Edişi. Program konseptini, nelerden bahsedeceğimizi ve de bütün algoritmayı biliyorsunuz. Hemen konuğuma geçiyorum ve Oğuzhan'ı Dualite'deki bedenden stüdyoma şu anda ışınlıyorum. Ve işte Oğuzhan'ın Fark Edişi. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Çok şükür. Süper. Şu anda Evet. beden aşağıda kaldı ve sen şu anda bedensiz, böyle bir ruh gibi, bir bulut halinde, e, hiçbir şeyden sorumlu olmadığın bir durumdasın. Nasıl bir his, bir hafifleme oluyor mu? Bir boşluk gibi, yani sanki böyle uzayda süzülüyormuş gibi oluyor. Peki ne güzel Evet. yaşadın be. Oğuzhan kaç yıldır bedene odaklısın? 49 yıl doldurdum, 50. yıldan gün alıyorum. Peki sen bedene odaklanmadan önce planlar yaptın, tekamül planları yaptın ve bir çevre seçtin, anne, baba, arkadaşlar, akrabalar seçtin ve odaklandın. Ne planlamıştın? Şöyle, en büyük zorlukların içerisinde Oğuzhan'ı atmayı planlamıştım. En büyük zorlukların içerisine Oğuzhan'ı atmayı. Evet, Bayağı bir iyi bir plan yapmışsın yalnız. sağlam plan. O planın amacı ne? Yani insan sonuçta dünyaya gelir, biraz da günümüzü gün edelim canım. Yani beş duyumuzu eyleyelim, zevk alalım der. Neden zorluk içine atıyorsun kendini? Şimdi şöyle, dünyaya tabii ki eğlenmeye gelmedik. Bir hikaye, bir tiyatro, bir senaryoyu yaşamaya geldik. Oğuzhan'ı dünyaya atarken ki amacım şuydu, Oğuzhan'ın içindeki aşkı ortaya çıkartmak. Bu aşkın ortaya çıkabilmesi için tabii ki her şey dört dörtlük olursa zaten aşk ile geldi Oğuzhan. Her şeyi bilerek geldi. Çok enteresandır. O kendisi anlayamadı ama küçükken şöyle bir etrafına bakıyordu. Bir gözlem yaptığında her şeyin farkındaydı. Sadrına yerleştirilmişti. Ama o anlayamıyordu. O kısmı kapatmıştım. O kısmı kapatıp etrafına da bir takım zorluklar koydum. Ama bu zorluklar fiziki zorluklar değil. Yani maddi zorluk koymadım. Bedensel bir özür koymadım. Zihinsel bir özür koymadım. Her şey çok güzel, dört dörtlük ama psikolojik olarak Oğuzhan'ı halı gibi dövdüm. Nasıl bir çevreydi? Ne zorlukları vardı? Biraz açıklar mısın? Başlayalım açıklamaya, biraz Tabii. sürebilir. Tabii yani sen başta çünkü şaşırtıcı bir giriş oldu. Çünkü her zaman ne olduğumu bilmiyordum, zorluk çektim, işte çok zor bir çocukluk geçirdim, şunu anlayamadım, bunu yapamadım diye başlanır. Sen bunu bile bile hani sanki arenaya çıkan gladyatörler gibi hazırlanmışsın gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Oğuzhan'ı tam bir arenanın ortasına attım ve bundan çok büyük zevk alıyorum. Bunu Oğuzhan da biliyor ama onunla hafiften bazı şeyleri gizledim. Onun yanındayım zaten, beraberiz. Süper. Şu anda da hala o arenada şeyler devam ediyor mu? Dövüşler.
veya zorluklar? Çok çok öyle büyük bir cesaret var, öyle bir büyük bir aşk var. O kadar gözü kara ki hayranım ona. Peki Oğuzhan için aşk nedir? Çok güzel bir soru sordunuz. Oğuzhan için aşk şudur. Her şeye rağmen sevdiği için her şeyi yapmaktır. Yani Aşk budur. bu sevdiği dediğin bir karşı cins midir? Yoksa bir spiritüel varlık mıdır? Kainat mıdır? Allah mıdır? Sevdiği için sevdiği dediğin kimdir? Nedir? Oğuzhan içindeki güdülere, güdü diyorum buna şu anda. Dualitede güdü deniyor. O e, içinden gelen ses de diyebiliriz. Yani güdü deyince biraz hayvanları çağrıştırır gibi geldi. Oğuzhan içinden gelen sese güveniyor. İçinden gelen isteklere güveniyor. Ama bunları yaparken tabii ki dediğim gibi onu ben bir takım psikolojik zorluklarla o etrafını çevirdim. Oradan çıkmasını izliyorum ve zevkle izliyorum. Oradan çıkabilir, buna gücü var. Tam çıkacakken önüne bir engel daha koyuyorum. Tam çıkacakken önüne bir engel daha koyuyorum. O engelleri geçmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu bir ego tatmini mi yaratıyor yoksa bu engeli geçmesi daha çok aşkın içinde erimesini mi sağlıyor? Oğuzhan için bir ego tatmini yaratmıyor. Tam bir hayal kırıklığı ve çok bozuluyor. Biraz açalım burayı ve Küsüp gidiyor. örneklendirebilirsen daha iyi olur. Çünkü yani hani iyi bir şey beklerken hayal kırıklığını görünce şaşırılabilir. Şimdi şöyle bir şey, ben Oğuzhan'ın üst benliği olarak bunları planladım tabii ki. Oğuzhan'ın bedenine indiğimizde aşağıda bekliyor şu anda. O da bazı şeylerin farkına vardı. Lakin ilk dünyaya geldiğinde, gözünü açtığında her şeyi bilmesine rağmen oraya giderken bir takım zorluklarla karşılaştı. O zorluklarla karşılaştığı zaman ilk verdiği tepki hayal kırıklığı oluyordu ve küsmek oluyordu olsun. Hala daha öyledir aslında. Küsüp dönerdi. En son zaten Rabbinden yüzünü çevirdi. Ben eğer bu iş böyleyse ben oynamıyorum dedi ve gitti ama şimdi tekrar geri geldi. Peki şimdi normalde eee, bedenlenilir ve birkaç sene geçer, 5 sene, 10 sene, 20 sene. En büyük sorun hatırlamamaktır. Hatırladıkça oyunun içine girilir, plan ortaya çıkar. Sen şimdi diyorsun ki Oğuzhan en baştan beri bunları biliyordu, doğru mu? Doğru. Peki bu bir iç ses olarak mı biliyordu? Ya da şöyle söyleyeyim, özle bağlantısı mı vardı hep? Haberleşiyor muydu? Biliş mi geliyordu? Telepatiyle bir şeyler mi oldu? Varlık mı görüyordu? Oğuzhan yalnız olmadığını her zaman hissetti. Hiçbir şey görmedi. Herhangi bir varlık görmüyordu. Fakat her zaman yalnız olmadığını hissediyordu. Şöyle ki mesela Oğuzhan nasıl biliyordu? Yani her şeyi bilerek nasıl geldi? Bunu açmak lazım tabii ki. Örneğin insanlarla konuşurken, diğer insanlarla diyeyim, insanlarla konuşurken derken sanki biz bu farklı bir şeymişiz gibi oldu. Şimdi anlatacağım hikaye de bu şekilde zaten. Konuşurken işte onlara tavsiyeler veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın vesaire diye. Onların yaptığı hatalar hakkında e, yanlışlarının nasıl düzeltilmesi gerektiğini veya işte bir takım işlerin nasıl yoluna koyulabileceği hakkında öneriler veriyor. Bunları verirken Oğuzhan şöyle konuşurdu. Siz insanlar zaten hep böyle yaparsınız. Ha, o zaman Oğuzhan hangi kategoride? İşte Oğuzhan kendisini insan olarak algılamıyordu o anda. Ne olarak Bir al? gün Oğuzhan insan değil farklı bir şey. İnsan bedeninde gezen farklı bir şey olarak algılıyordu. Yani Sonra tam bir olarak ne olduğunu algılamıyor ama insan olmadığını algılıyordu. insan olmadığını hissediyor. Yani bu beden olmadığını, insan olmadığını hissediyor. Bunun farkında, algılıyor. Etrafına tavsiye verirken de onlara siz insanlar hep böyle yaparsınız diyordu. Sonra bir gün ona bir soru geldi. Sen insan değil misin dediler. Oğuzhan buna cevap veremedi. Mecburen konuyu kapatmak için evet dedi ve kaçtı. Hmm. Bu çocukken mi oluyor, hani büyük yaşlarda mı? Ee, ilkokul, ortaokul o civarda. Tamam. Sonra yolculuk nasıl gelişti? Oradan kaçtı işte. Yani orada e,
insanlarla yaşıyorum, insanlarla beraber yaşıyorum diyordu Oğuzhan. Fakat ben neden insan değilim? İnsan bedenindeyim ama insan değilsem ben neyim diye bunu hep sorguluyordu. Buldu mu sonunda? Yani Evet, ipin ucunu yakaladı ama uzun bir süreç. Uzun bir süreç. İpin ucunu yakaladı şu anda. süper. İpin ucunu yakalayana kadar belli kilometre taşları mutlaka geçirmiştir. Sonuçta 50 koca yıl. Süper. Bu kilometre taşlarından böyle gerçekten zorlu olanları veya etki edenleri paylaşır mısın? Tabii ki. Şimdi kilometre taşları elbette var. Ee, Oğuzhan ne isterse hep en iyisini elde etti. Yani çünkü ona ben verdim. En iyisini onun önüne sundum. Onun tekamül planında e, onu etkilemeyecek, ona yardımcı olabilecek her şeyi önüne serdim. Hmm. Ama İmkanlar vardı yani. imkanlar elinde full artı full. E, Fakat bu imkanlarla beraber önüne aşması gereken, o kahramanlığı yazması gereken bir takım engeller, senaryolar da koydum. Evet. Çünkü bundan zevk alıyorum. Bu senaryo Hadisi Evet, çünkü misin? bundan Nesin? zevk alıyorum. Ya Anadolu'ya gelmesi, Türk olması hiçbir tesadüf değil. Türk Evet. olarak gönderdik onu. Çünkü ben kahraman olmak istiyorum dedim. Oğuzhan'ı Türk olarak gönderdim. Türk kanı verdim ona. Birincisi bu. İkincisi yurt dışından çağırdılar. İngiltere'den çağırdılar. Gel dediler, bütün masraflar bize ait. Mısır'dan çağırdılar. Gel seni evlatlık edinelim diye. Almanya'dan çağırdılar Bir dakika dur. vesaire. Evlatlık derken Evet. Oğuzhan'a evlatlık almak isteyen birileri çıktı ama senin Mısır'dan. annen baban var sonuçta değil mi? Var. Oğuzhan'ın annesi babası var. Bir saniye. Size Evet. Hayır bir evet, dakika. Şimdi şöyle normal aşk ile aşk olsun, yani ben Oğuzhan'ın özüyüm. Aşk olsun Demir. Benim annem babam yok. Size sarı kart gösteriyorum. Bunu da aşk ile gösteriyorum. süpersin. Süper. Peki bu Mısır'daki olay merakımı celbetti. Yani kim durup dururken birine evlatlık ister? Senin öyle bir talebin mi olmuştu? Öyle bir durumda mıydın? Benim öyle bir talebim olmadı. Ben Oğuzhan'ı sürekli zorlukların ortasına atıyordum. Onun mücadelesini, boğuşmasını izliyordum ve bundan zevk alıyordum. Fakat Oğuzhan'ın bu zorluklar içerisinde küsmeleri vardı. Küsüp gidiyordu. Dönüyordu sırtını, küsüp gidiyordu bazen. Tamam. Özünden uzaklaşıyordu. Yani benden uzaklaşıyordu. Tamam. O günlerde yine babasıyla arasında yaşadığı bazı olaylardan dolayı, sesim net geliyor mu bu arada Çok Demir? güzel, çok güzel. Devam et. Tamam, devam ediyorum. Babasıyla arasında yaşadığı bazı olaylardan dolayı babasına küstü, sırtını döndü ve İstanbul'da öğrenciyken ev arıyordu. Kadıköy'de ev ararken bir emlakçıya girdi. Babasıyla küs Evet. bu arada. İçeriye girdi. Emlakçı var. Yanında da başka bir beyefendi var. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Akşam saat 6.30-7 civarında. Ev aradığını söyledi. Konuştular, nasıl bir ev arıyorlar vesaire diye. Daha sonra emlakçı yanındaki arkadaşına döndü. Al işte dedi, tam senin aradığın gibi birisi dedi. Şimdi ben anlayamadım olayı. Yanındaki arkadaşı Oğuzhan'a doğru döndü. Orada değişik bir kelime kullandı. Peygamber gibi çocuk işte dedi. Ben derken ben düzeltiyorum. Oğuzhan orada ne olduğunu anlayamadı. Ev arıyorsun. Eğer istersen bizim evde kalabilirsin dedi. Oradaki adam. Oğuzhan'la beraber oradaki lüks sitelerden bir tanesine gittiler. İsmini söylemiyorum. Tam da hatırlayamıyorum şu anda. Bir Evet. kısım detaylar unutuldu. Tamam. Orada çıkıldı daireye. Geniş daire, 3 oda bir salon. Lüks mü lüks, aman Allah'ım, pardon, özür dilerim, Kadıköy ayaklarınızın altında. Bir daire değil, iki daire var. Adam tek yaşıyor, evlenmemiş ve o sana dedi ki sen benim evlatlığım ol, benim Mısır'da işlerim var, ben filanca yerden emekliyim. Bu daireler de senin, gel beraber çalışalım. Başına Güvenebilir talih kuşu konmuş miyim? yani. Efendim, Başına talih kuşu konmuş. başına talih kuşu kondu ama iyi bir sınavdı. Evet. İyi bir imtihandı. Nasıl devam etti?
Ondan sonra Oğuzhan aldı, telefon numarasını aldı ve geri döndü. O günlerde tabii ki cep telefonunu henüz icat etmemiştik. Hı hı. Çok nadir kullanılan bir şeydi. Hatta yoktu, çok da pahalıydı. Geri döndü, telefon numarasını alıp birkaç gün konuyu demlendirdi. Babasıyla arasında problemleri var. Babasını reddediyor. Hı. Babası da onu reddediyor. Çok ciddi çok ciddi bir mücadele var Oğuzhan'la babasının arasında ve yeni birisi gelmiş. Gel seni evlatlık alayım demiş. Seni Mısır'a götüreceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Babası ne istiyor Oğuzhan'dan? Evet, güzel soru. Babası Oğuzhan'ın her şeye sahip olduğunun farkında. Hı. Yani sadrına yerleştirilen Kur'an-ı Kerim'in farkında. Bütün ayetlerin indirildiğinin vesaire Oğuzhan'ın bunların bildiğinin farkında. Eğer bırakırlarsa Oğuzhan zaten cennette ol dediği oluyor. Tamam. Yani kendini asla ve asla zorlamazdı. Daha onu biz tekamül etmek için gönderdik oraya indik. Oğuzhan'ın bedenine odaklandık. Eğer her dediği olursa bu çocuk dünyaya kendini kaptırır, tekamül edemez. Onu Yani zorlamamız gerekiyordu biraz. Dürtmemiz gerekiyordu yani. babam bu rolü üstlendi dualitede. Özden oynayan. Oğuzhan'ın babası bu rolü üstlendi. Evet. Fakat araları asla ve asla son bir yıla kadar Oğuzhan'ın babası artık dünyadan göçene kadar iyi olmadı. Hı. Biz bir yerde koptuk sanki. Hayır, hayır, şu Mısır'daki iş adamı da Evet, kaldı. işte o. Ne oldu, daireler falan kaça gitti sonra? Sonra Oğuzhan bir kez telefon açtı detay sormak için. Çünkü çok detaycıydı. E, Yaş tahtaya adım atmayı sevmezdi. Hı. Bu onun en güçlü tarafıyken aynı zamanda ona en büyük engel olan taraf idi. Hı. Çünkü özüne güvenirken de yaş tahtaya basmak istemiyordu. Özünün en büyük yani en ufak bir nazında veya imtihan diyelim Hı. tekamül planında yaptığı bir takım değişikliklerde çok şiddetli tepki gösterirdi. Plana uymuyorsun diye ve küserdi. Tamam. Bugüne kadar da hep küse küse geldi. Evet, Mısır'daki o Mısır'a gitmek üzere olan iş adamını kendisine babalık teklif eden, evlatlık almak isteyen iş adamını Oğuzhan aradı. Birinci aradığında ulaşamadı. Çünkü ev telefonu, cep telefonu icadı olmamış. İkinci aradığında ulaşamadı, üçüncüyü aramadı. Ha. Sorularını sormak istiyordu, evini biliyordu, emlakçıyı da biliyordu ama vazgeçti. İç sesi ne diyordu? Ara İç mı diyordu, sesi, git mi diyordu, boş ver mi diyordu? iç sesi boş ver diyordu. Tamam. Ama babanı da boş ver diyordu. Onu da boş ver. Babayla işin olmaz senin diyordu. Oğuzhan ne yaptı? Oğuzhan her ikisini de reddetti. Yeni gelen üvey babayı da reddetti. Var olan bedensel babasını da eski şekilde, eskiden her zaman alışık oldukları şekilde problemli bir şekilde ilişkisini sürdürmeye devam etti. Peki, ve bu evlatlık olayı da bir şekilde kapanmış oldu. Adam da kapanmış oldu. Doğru mu? Doğru. Ben bunu neden anlattım? Oğuzhan'ın kahramanlık destanından, Türk olarak dünyaya gelmesinden ve Türkiye'yi asla ve asla terk etmek istemeyişinden dem vurarak anlattım. Ha. Buraya oradan geldik. Sadece Mısır değil birkaç tane daha fırsatı olmasına rağmen yurt dışında yaşamak istemiyor. Oğuzhan yurt dışına gitmek istemiyor. Şimdi aynı zamanda yurt dışına gitmek biraz daha fazla özgürlük, biraz daha fazla sanki maddi imkan, güç ifade ediyor ise Oğuzhan aynı zamanda bunlara da pek önem vermiyor diyebilir miyiz? Oğuzhan bunların hepsine zaten sahip ki. Bunlara ihtiyacı yok. Oğuzhan'ın parası da var, gücü de var, her şeyi var. İhtiyacı olan bu değil yani. Gözü yurt dışında değil, hangi ülke olursa olsun, Amerika'da, Almanya'da veya İngiltere veya o gelişmiş kabul edilen hiçbir ülkeye Oğuzhan hiçbir zerre kadar değer vermiyor. Anadolu'nun bir avuç toprağına onları değişmez. Peki Anadolu'nun ve Türkiye'nin özelliği nedir Oğuzhan için? Bütün kahramanlar burada. Bütün kahramanlar. Evet. Bütün ruhsal kahramanlar Hı. artı bedensel ruh beden birdir zaten ayrılmazlar.
Bütün kahramanlar burada. Burada Anadolu'da kullanılan bir kelime var. Gönül kelimesi. Gönül kelimesi Anadolu'da var. Türklerde var. Ve dünyanın merkezi burası. Anadolu. O yüzden Oğuzhan Anadolu'yu çok seviyor. Arabasını atlar, Anadolu'nun her köşesini dolaşır ama Avrupa'ya gitmez. Peki Orta Doğu filan? Hayır, Araplarla da işi olmaz onun. Ha. Araplarla işi olmaz. Yani sadece bir peygamber vardır, bir Kur'an-ı Kerim vardır. Arapça yazılmış olan bunlara değer verir. Ama onların haricinde hiçbir Arap'ın yüzüne bakmaz. Peki şimdi Oğuzhan'ın etrafında imkanları da var dedik. Türkiye'yi de seviyor. Anadolu'da ve kahraman olmak istiyor. Bu kahramanlığı biraz açabilir misin? Nedir kahraman olmak? Kahraman olmak, birçok kişinin yapmaya cesaret edemediği bir işe kalkışıp o işi başarmaktır. Nasıl bir iş bu? Ruhsal mı? Ne bileyim bir proje mi? Bir mühendislik hedefi mi? Evet. Şimdi birincisi kahraman olunabilmesi için bir yerde herhangi bir ihtiyacın doğması gerekir ki o ihtiyacı çıkıp birisinin orada gidermesi gerekir. Hı. Bu ruhsal bir liderlik olabilir. Ruhsal bir enerji merkezliği olabilir. Oğuzhan bu işi zaten üstlenmişti ki küçükten beri farkındaydı. İnsan olmadığının, bir şeyler olduğunu ama ne olduğunu bilmediğinin farkındaydı. Hatta küçükken bakardı evlere, sağına soluna bakardı. Ya ben anne diyorum, diğerine baba diyorum. Bu da benim kardeşim de. Ötekilerden farkı ne? Ben neden her akşam buraya yatmaya gidiyorum da öteki tarafa gidemiyorum ya da onlar bize neden yemeğe gelmiyorlar? Neden ben burada yemek yemek zorundayım diye çok ilginç sorular sorardı. Yani birlik bilincini daha o yaşlardan hissetmiş, hücrelerinde yaşayan ve etraftaki ayrışmayı anlamlandıramayan bir zihin var o zaman. Aynı zamanda bir kalp var. Kesinlikle. Hatta annesinin oğlum olur mu öyle şey oraya gitme işte al bak bu çikolatalar bizim ötekilere gösterme e, demesini hiç ama hiç unutmuyor ve affetmiyor. Peki, Oğuzhan'ın insanlara bir yardım etmek, onlara bir iyilikte bulunmak veya işlerini çözmek diyelim, mutlu etmekle ilgili bir görevi mi vardı çocukluğundan Kesinlikle, itibaren? kesinlikle. Kendisini hep bu konuda hazırlardı. Bir çanta hazırlardı eskiden, şu anda değil. Artık bedensel olarak e, ve olgunlaşma safhalarında farklı bir döneme geldi. Artık öyle bir çanta taşımıyor ama eskiden taşıdığı çantanın içerisinde tırnak makasından ipliğe kadar e, yolda karşılaştığı herhangi bir insanın bir ihtiyacı olduğu zaman onu mümkün olduğu kadar karşılamaya yönelik olarak hazırlardı. Öyle bir çantayla gezerdi. Peki bunu kullanma şansı oldu mu hiç? Yani bu çantayla gezip de işe yarattığı. Birkaç kez kullandı, evet. Evet. Birkaç kez. Peki bu yıllar boyunca yaptığı iyiliklerin şeyi değişti mi? Yani şekli, şemali, yani önceden atıyorum çantayla yardım ediyordu. Sonra başka bir şey yapmaya başladı. Gittikçe daha farklı bir şey yaptı. Aşevi kurdu atıyorum. Öyle bir şeyler oldu mu? Evet, şöyle daha önceden ilk günlerde böyle bir çantayla dolaşırdı. İçinde yara bandından tutun ateşe kadar yani çakmak, kibrit vesaire her şey vardı. Daha sonra bu çantayı bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı ve unutturuldu. O çanta ona unutturuldu. Hı hı. Ve artık çantayla gezmedi. Hani yine bir çantası var ama o kadar doldurmuyor. Ee, Devamında insanlara sorunları hakkında çözümler üretmeye çalıştı. Nasıl sorunlar, nasıl çözümler? Ee, Bir insan gördüğü zaman, onun bunalmış olarak gördüğü zaman, çaresiz, ümitsiz kalmış gördüğü zaman giderdi yanına sorardı neyin var, ne oldu. Hı. Onun derdini anlayıp ona felsefik olarak bir takım yollar önerip veya kalbinden geçenleri söyleyip her ikisi beraber onun o içinde bulunduğu ümitsizce durumdan çıkmasına yardımcı olmaya çalışırdı. Bir çeşit rehberlik gibi söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle bir çeşit rehberlik. Yine çantası dolu ama manevi çantası diyelim.
Onları da etrafında ihtiyacı olanlara sunmaya çalışırdı, gayret ederdi. Ama bazen bunu kabul etmezlerdi. Karşı taraf mı kabul etmiyor? Tabii tabii, karşı taraf kabul etmiyor. Oğuzhan kafasına göre gidiyor, oturuyor. Karşı taraftan bazen red cevabı alırdı. Ee, Üzülerek dönerdi tabii ki. Peki talep edilmeden mi gidip yardım ediyordu Oğuzhan mesela? Ee, O kişinin orada üzgün olarak oturmasını talep olarak algılar. He, ama refüze edilince talep olmadığını anlıyor herhalde. Çünkü tekamüle engel mi oluyorsun yoksa? Onu da çözmeye çalışıyordu. Yani madem ki üzülüyorsun, neden yardımı kabul etmiyorsun? Bunu da çözmeye çalışıyordu. Daha sonra burçları fark etti. Her burcun tepkisinin farklı olduğunu fark etti ve burçlarla ilgilenmeye başladı. Evet, Oğuzhan'ın beden olarak, zeka olarak ya da bilgi olarak ne gibi donanımları oldu yıllar içerisinde? Mesela şimdi işte bir mühendis olduğunu biliyoruz. Burçlar çıktı ortaya. Başka neler var? Onu sana aslında hiçbir şey vermedim. Çünkü eğer verirsem Oğuzhan zaten ol dediği olduğu için o kadar şımaracak ki tekamülünden geri kalacak. Sen de bütün kapıları kapatıyorsun. Ne insafsızsın ya. Bırak Kesinlikle. biraz yaşasın çocuk. Hayır, önce öğrenmesi lazım. Bütün kapıları kapattım, hem de acımasızca. O kahramanlığı göstermesini bekliyorum ondan. Aksi takdirde o kapılar açılmayacak. Oğuzhan'ın bu dünyaya geliş amacı o kahramanlığı göstermesiydi. Biz onun için onu donanımla gönderdik. Yollarını açtık ama önüne koyduğumuz zorlukları, ona verdiğimiz her türlü alet, edevat, ekipman, her ne varsa akıl, gönül, bunlarla beraber kullanıp aşması gerekiyor. O engelleri aşıp kahramanlığı göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde Oğuzhan'la tekrardan biz bir olamayacağız. Peki bu kahramanlık çok büyük bir iş için yapılacak tek seferlik bir şey midir? Yoksa bir dizi işte hep yapması gereken bir işlem veya eylem midir? Önüne ne geliyorsa. Evet, kahramanlık sürekli olan bir şey. Bu dünyada olduğu sürece devam edecek. Ama tabii ki ilk başlarda küçükken mesela 15'li 20'li yaşlarda, daha sonra 25'li yaşlarda gösterdiği kahramanlıklar veya karşılaştığı zorluklar başka. Fakat şimdi 50'li yaşlardaki farkındalıkla, bu 50 yıldır dünyada yaşamanın vermiş olduğu birikimle, kazandığı tecrübeyle karşısına çıkan göstermesi gereken kahramanlıklar çok daha başka. Bir müddet sonra emekliye ayıracağız zaten onu inşallah. Şimdi Oğuzhan'ın tabii 20'li yaşlarda gösterdiği tepkiler de farklıydı. Şimdi gösterdiği tepkiler de bambaşkadır. Bu Oğuzhan'ın bir aydınlanma ya da uyanış ya da fark ediş basamakları hangi olaylarla gerçekleşti? Ne zaman oldu bu işler? Oğuzhan'ın içinden namaz kılma, yani daha doğrusu şöyle bir şey. Öze bağlılık vardı. Öze olan bir direkt bağı vardı. Bağlantısı En vardı orada. baştan beri bu vardı. Vardı. Bunu hissediyordu. Bunun ne olduğunu tabii biz kapatmıştık. O kahramanlığı gösterip özüne ulaşması gerekiyor. Ee, bunu arayışa başladı. Aradı. Almanya'da 5 yaşındayken Almanya'da anaokuluna gitti. Babası Almanya'da doktordu. Orada ihtisas yaptı. 1,5 yıl kaldılar. Daha sonra Almanya'da tekrardan Türkiye'ye geri döndüler. Tamam. Orada kiliseye gidiyor Oğuzhan. Bakıyor, çanlar çalıyor, annesine soruyor, babasına soruyor. Kiliseye gidiyor, merak ediyor. Burada ne yapıyorsunuz diye. Dalıyor. Ve tutamazlar zaten. O kadar inatçı ki. Yani inadından annesini bezdirmiş. Bezdirdi yani. Öyle bir şey. İnattan saçlarını yolarmış. İnattan dediği olmadığı zaman kafasını duvarlara vururmuş. Sinirinden, dediği anlaşılmadığı zaman, mantıksız bir şey yapıldığı zaman vesaire vesaire. Yani o derece inatçı ki dediğimi illaki yaptıracağım dermiş. Derdi daha doğrusu. Cümleyi düzelt. Biri Evet, törpülenmiştir herhalde. bu da Oğuzhan'a kapak olsun. O kilise yıllarından çok sular aktı diyorsun. Daha sonra Türkiye'ye gelince bir rüya görüyor.
Kilisede namaz kılan insanları görüyor ve kalktığı zaman annesine gidiyor. Diyor ki anne diyor kilisede amcalar eğilip kalkıyorlardı. Onlar ne yapıyor diye soruyor. Annesi bir anlam veremiyor. Kiliseyi Oğuzhan biliyor. Kilisede nasıl işte dua edildiğini biliyor. Bütün ritüelleri öğrenmiş, gitmiş, gelmiş. Ee, Almancası da var, konuşuyordu o yıllarda. Şimdi Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bir şaşırıyor. Kilise yok. Ama rüyasında görüyor kiliseyi. Ama rüyasında gördüğü kilisenin içinde namaz kılınıyor. Annesi tabii bunu daha sonradan çözüyor. Daha sonra annesine diyor ki anne bana namaz kılmayı öğretir misin? Hı. Annesi ilk başlarda öğretmeye pek yanaşmadı. Daha sonra öğretti. Derin büyük bir sandığın dibinden bir seccade çıktı. Ve orada namaz kılma öğretildi ama Oğuzhan bundan tatmin olmadı. Hı hı. Çünkü annesi geldi işte şunu okuyacaksın, bunu okuyacaksın, eğileceksin, kalkacaksın bir şeyler gösterdi gitti. Bu Oğuzhan'ı kesmedi. Tamam. Bu sefer Oğuzhan farklı arayışlara girdi. Camilere gitmeye başladı yine. Camilerin hocalarına salça Ne olmaya başladı. arıyordu? Ne arıyordu? O bir şey arıyordu. Ne aradığını bulmaya çalışıyordu aslında. Ne aradığını bilmiyordu ki. Yani camide bulacağını düşünüyordu o zaman ya da hissediyordu. Avare avare dolaşıyordu aslında. Nerede neyi bulacağını da bilmiyordu. Bir şey var onu bulması gerekiyordu. Camiye gitti. Tamam. Tabii cami hocası ilk önce böyle tatlı, küçük, toy, körpecik, genç bir evlat görünce sevindi. Sevindim. Evet. Genç bir beyin, kirlenmemiş bir beyin camiye geliyor. Sevindi. Fakat babasının kim olduğunu duyunca içeriye kaçtılar. Neden? Müezzinle. Neden? Çünkü Oğuzhan'ın babası camidekileri sevmezdi. Her alkolikti, her akşam alkol kullanırdı. Müslümanlarla arası iyi değildi. Bu Almanya'da mı oluyor bu? Efendim? Bu Almanya'da mı oluyor anlattın? Hayır, Türkiye'de oldu. Türkiye'de Türkiye'ye oluyor. döndükten sonra, tabii Türkiye'ye döndükten Tamam. sonra. İçeride konuştular, imam ve müezzin. Sonra geldiler, biz sana Kur'an öğretemeyiz dediler. Ha, iyiymiş. Oğuzhan onları polise şikayet etmek istedi. Niyetlendi. Camideki amcalar bana Kur'an-ı Kerim öğretmiyorlar diye onları polise şikayet edecekti. Buna ciddi ciddi niyetlendi. Hı hı. Çok bilendi onlara. E, Sonra eve gitti. Annesine babasına konuyu açtığında annesi babası onun üzerine çok geldiler. Ama onun öncesinde bir de Oğuzhan'ın yaşadığı okulda bir olay vardı ilkokulda. Hı. Okula gitti. Atatürk hakkında bahsedildi Oğuzhan'a. Atatürk kılık kıyafet devrimi getirmiştir denildi. Çarşaf çıkartılmıştır denildi. Modern insan bu şekilde olmalıdır denildi. Daha sonra Oğuzhan çıktı dışarıya. Karşıki bakkaldan gofret almaya girdi. Bir baktı iki tane türbanlı geçiyor. Çarşaflı. Bakkala sordu Oğuzhan. Ampul yandı. Teyze dedi bunlar Atatürk'ü sevmiyorlar değil mi? Dedi. Teyze cevap veremedi. Ama dedi bunlar kara çarşaf giymiş. Atatürk'ü sevmiyorlar değil mi? Dedi. Oğuzhan'ın beyni çatırdamaya başladı. Eve gitti. Daha sonra dedi ki annesine peygamber mi daha büyük Atatürk mü daha büyük? Oo. Ee, Sonra peygamberin daha büyük olduğuna karar verdi. Çünkü peygamberi Allah destekliyordu. Oo. Allah peygamberi. Taraftarı bayağı iyi yani. Evet. Bu arada peygamberle ilk tanıştığı günlerde annesine sordu. Anneciğim peygamber ne demek? Hı. Annesi de peygamber bize her şeyi öğreten birisidir deyince o zaman çağırın bana matematik öğretsin. Ya, Onun çok için güzel. peygamber. Öyle peygamber mi olur? Bakın benim derslerimi kötü diyerek isyan etti. Ta ki dini konuları anlayana kadar öyleydi. Hı. Böyle bir çıkmaz içerisine de girdi Oğuzhan küçükken. O günlerde bu şekilde zorlanmaya başladı. Bu zorlukları ilkokulda o günlerde başladı ve daha sonra lisede onu radikal İslamcıların içine soktum. Yani bir anda mı oldu ve arkadaş grubu mu vardı?
Bir Yoksa arkadaş grubu vardı. Oğuzhan yine bir arayış içerisindeydi. Kendisini yandaş, yoldaş arıyordu. Aradığını bulmaya çalışıyordu. Bir türlü bulamıyordu. Kitapçı kitapçı dolaşıyordu. Cami cami geziyordu. En sonunda buldu. Radikal İslamcıların içine girdi. şimdi o yıllarda gazetelerde radikal İslamcılar çökertildi diye haberler çıktı. Sen mi O yaptın bitti. onu? Sen girip kökten mi hallettin? Ne yaptın? Şöyle oldu. Radikal İslamcıların içine girip tabii dibine kadar İslamiyet'i yaşıyor. Oğuzhan kafayı kırmış artık. Yani ne arıyorsa onu bulmak zorunda. Onu bulmak istiyor. Hı. Ama biz tabii ki onu sürekli olarak zorluyoruz. O kahramanlığı göstermesini Tabii istiyoruz. arıyor ama bir taraftan da sorguluyor. Yani her söylenen şeyi kabul etmiyor. Her söyleneni bir mantık süzgecinden geçirip bu neden mantıksız? Bunun gerçeği nedir diye soruyor herhalde. Değil mi? Evet, çok Çünkü aşırı anlattığı akıllı. profilde böyle uçarı kaçarı bir çocuk aklıma geldi. Evet, etrafındakileri bıktıracak kadar soru soran, irdeleyen, bazen kendisinden bile sıkılan, yani uyguladığı disiplinden, hayat sisteminden, kendisi bile kendinden sıkılan bir insandı. O kadar disiplinliydi. Hı hı. Daha sonra radikal İslamcıların yanındayken bir gün babası içiyor bu arada akşamları. Babası dedi ki oğlum bana işte biri alır mısın? Babasına hayır dedi ilk kez. Hı. Babası neden diye sorunca işte bira alan, işte alkol içen, taşıyan, satan vesaire vesaire öyle bir hadis-i şerif var. Onu söyledi babasına. Babası da bir orada tabii ki cevap verdi. Zaten sevmiyor babası. İslamiyettir, Müslümanlıktır falan alakası yok yani. Bir konuşma geçti aralarında çok kısa ve babası şöyle bir soru sordu. Ben şimdi dedi Allah'a ve peygambere küfredersen beni öldürür müsün dedi. Hı. Oğuzhan bir saniye ya düşündü ya düşünmedi. Yani böyle bir soru beklemiyordu. Çünkü tartışmaya kaptırmıştı kendisini. Bedir Savaşı'nda baba oğulla abi kardeşle karşı karşıya gelmiş. Ben de seni öldürürüm. Onlar birbirini katlettiyse Allah için ben de seni katlederim dedi. Babası başladı ağlamaya. Sonra oradan çıktı. Çok ciddi bir imtihan verdik yolda biz. Adamı kalbine indirmişsin. Oğuzhan'ın umrunda bile değildi. Onu zaten kalbinden silmişti. Hmm. Çünkü Allah'ı tanımıyordu, peygamberi tanımıyordu. Oğuzhan'ın Allah ve peygamberle işi olmayan hiç kimseyle işi yoktu. Umrunda Oğuzhan olmazdı. Allah'ın tam bir donanımlı askeri olmuş diyebilir miyiz? E, olmak Dur de istedi bir vuralım, aralar öl de ama ölelim. Efendim? küstü. O bir aralar olmak istedi ama küstü. Ha, kadro yoktur. Daha sonra çıktı üst kata, evin üst katına. Şimdi babasına üzülüyor. Babasına seni öldürürüm dedi. Gönlü buna el vermiyor. Ama akılla düşünüyor. Akıl olarak da onu öldürmesi gerekiyor çünkü kural böyle. O akıl süzgeciyle o mantıktan geçti yani. Evet, He. bunu defalarca yaptı. Bunu defalarca yaptı. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, hadislerle alıp onları akılla hayatına uygulamaya çalışırken gönlüyle aklı arasında defalarca çelişkide kaldı Oğuzhan. Peki hiç o ayetlerin gerçek anlamlarını tam anlayamadığını düşünmedi mi? Hayır, bunu düşünmedi ama anlayamadığını düşündüğü anda bir anda 180 derece döndü ve Müslüman düşmanı oldu. Evet, yanlış anladın. Ya beni bir tek sen anladın. Sen de yanlış anladın der gibi bir şey oldu mu? Evet, Müslüman düşmanı oldu ve yine özüne küstü. Sen beni Niye neden küsüyor canım oyaladın? bu çocuk? Çok çok nazlı, çok. O Müslüman düşmanı olması da babasının vefatıyla oldu. Yıllarca babasıyla Allah hakkında, İslamiyet hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında, peygamber hakkında tartışan, radikal bir şekilde tartışan, babasına seni öldürürüm diyebilecek kadar ileri giden, kalbiyle aklı arasında sıkışan, birçok imtihanlar geçiren Oğuzhan, babası öldüğü zaman Bursa'daydı.
1,5 saatlik mesafedeydi babası. İzni'ye gitmesi gerekiyordu. İş yerinden arabaya atladı. İş yerinden arabayı verdiler. Arabayı kullanmasına müsaade etmediler. Şoför var. Ve yolda giderken o 1,5 saat boyunca aklından bin türlü şey geçirdi. Çünkü babası kafir idi Oğuzhan'ın. Ve cehenneme gitmiş olmalıydı. Cehenneme giden bir kişinin de nasıl bir can çekişme halinde, nasıl ruhunu teslim edeceği belliydi. Hı. Bunlar kitaplarda yazıyordu. Bütün alimler bunu tarif etmişlerdi. Oğuzhan bu konuda bilmediği şey yoktu. Ah o kitaplar, ah o kitaplar. Gitti ve babası cehenneme gitmiş. Hı. Evet, daha henüz babasıyla karşılaşmadı. Yolda babası cehenneme gitmiş olarak düşünürken inşallah diyordu Oğuzhan, iyi bir şekilde cehenneme gitmiştir. En azından 7. kata gitmemiştir veya 5. kata gitmemiştir. Artık bunun pazarlığını yapıyor ve babasının arkasından hangi duaları okursa cehennemdeki azabı azalır diye planlar yapıyor. Evet. Çünkü cehennemlik zaten babası. Çok güzel. Sonra içeriye girdi. Biz soktuk Oğuzhan'ı içeriye. İçeride tabii bir güruh. Bekliyorlar. Babasını yatırdık. Orada üçlü koltuğa. Üzerine çarşaf serdik. Oğuzhan gelsin açsın diye. Oğuzhan geldi. Korkarak, ayakları geri giderek babasına doğru yaklaştı. Biz de izliyoruz ne yapacak diye. Ama yanındayız. Yavaşça açtı. Ve babasını muayene etti. Muayene derken? İmanlı mı ölmüş? İmansız mı ölmüş? Eğer imansız öldüyse ne kadar imansız ölmüş? Bunu teşhis etmeye çalıştı. Var mı öyle bir alet? Oğuzhan'da vardı. Ee? Sonra bir baktı, babası şehit olmuş. Hmm. Bu bilgi mi geldi yani? Biz ona gösterdik. Süper. O sırada büyük bir şok tabii. Hem nasıl şok. Orada her şeyi artık babasını falan unuttu. Babası kafir iken, cehenneme gidecek iken bir anda şehitler mertebesine yükselip de tabii tam şehit değil, şehit olmuş derken imanlı bir şekilde öldüğünü anlattık biz Oğuzhan'a. Yani yıllarca Müslümanlara küfreden, her akşam alkol kullanan, alnı secdeye gitmeyen bir babası vardı. Her konuda Oğuzhan'a direnç gösteriyordu ve biz bu adamın canını aldık. Oğuzhan'a da bak dedik, bu adam cennetlik. Görünenin Orada çok arkasındakini oldu. görünenin arkasındakini gördü mü Oğuzhan o an? Kesinlikle. Çok fena oldu. Görmen lazımdı. Hayal imajine edebiliyorum, merak etme. Sonra tabii bütün hayatı, bütün inandıkları, bütün değerleri alt üst oldu. Evet, o ana kadar okuduğu bütün kitaplar alaşağı oldu. Okuduğu bütün Kur'an-ı Kerim mealleri, Kur'an-ı Kerim'in kendisi değil, mealleri itibarını yitirdi. Bütün o tercüme edenler Oğuzhan'ın gözünde itibarını yitirdiler. Hadis kitapları, meallerinden bahsediyorum. Hepsi itibarını yitirdiler Oğuzhan'ın gözünde. Ve dedi ki, bu camideki hocalar kendince, tabii o anda bir değişim yaşıyor, oraya geleceğim tekrar. Bu camideki hocalar, okuldaki öğretmenler ve bu dini cemaatlerdeki hocalar hiçbir şey bilmiyorlar. Bunların hiçbirisi insanın cennete de götüremez. Hatta yanlış yollara götürebilir benim gibi dedi. Ama doğru yol nedir diye çıldırdı. Gittiği yolun yanlış olduğunu orada babasının vefatıyla anladı. Ama doğru yol nedir diye bir çırpınışa girdi, bir arayışa girdi. Çok güzel. Daha sonra efendim? Devam. Daha sonra biz onu bu arayış içerisinde bir müddet izledik. Hoşumuza gidiyor çünkü. Çırpınıyor. Biraz acı çeksin filan. Hayır, acı çekmesinden değil. Onun o halini seviyoruz. Kafası karışmış hali.
Kafası karışmış, saf saf bir şeyler yapmaya çalışıyor, ne yapacağını da bilemiyor. O halini gerçekten izlemek hoşuma gidiyor. Bir müddet o şekilde dolaştı. Bir müddet o şekilde dolaştıktan sonra çalıştığı iş yerinden sıkıldı. Hı. Çünkü çok rahattı. Ya ben burada bu kadar rahatım. Ne içeride ne dışarıda hiçbir şekilde aradığım soruların cevaplarını da bulamıyorum. Ben ne bu rahatlığı istiyorum, ne içerisini ne dışarısını istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Bana zor bir yer varsa gelsin, yoksa da hiçbir şey istemiyorum diye niyet etti. Hı hı. Ve karşısına bir iş yeri çıktı. Bir iş yerinden davet geldi. Ama iş yeri maddi olarak zor durumda ve uyardılar Oğuzhan'a. Dediler ki bu iş yerine gitme, bu iş yeri maaşları ödeyemiyormuş. Hı. İçerisi çok sıkıntılıymış, zormuş şartları falan filan dediler. Ah, Oğuzhan da bayıldı. Tam bana göre dedi. Maaşını ödeyemeyen, içeride de zor çalışma şartları olan bir iş yeri tam bana göre dedi, bir balıklama atladı. Süper. Manyak işte, manyak. Diyoruz ya, kahraman olacak ya, Görevi farklı. görevi farklı diyelim. Evet. Oraya gitti, bir müddet orada takıldı. Daha sonra biz onu oradan çıkarttık. Başka bir iş yerini aldık ama orada bir kişiyle karşılaştırdık. Hmm. O kişi onu aldı, oradan bir dergaha götürdü. Orada Rıdvan Baba isminde bir insan-ı kamil ile Oğuzhan'ı buluşturduk. Çok güzel. Melami dergahında, Melami meşrepli insanlar arasında Oğuzhan orada eğitimlerini almaya başladı. Ama Oğuzhan almaya başladı da eskiyi bırakmaya çalışıyor, yeniyi de almaya çalışıyor. İki arada bir derede kaldı. O geçiş dönemi Oğuzhan için çok zor oldu. Yani radikal İslam'dan kurtuldu. Şu an bir dergaha tekrar girdi. Arayış devam. Arayış devam ediyor. Aslında aradığını buldu. Hı. Oradaki sohbetlerde kendisinin özün bir parçası olduğunu, özden olduğunu anladı. Ve bunu 400 bin volt elektrik verilmişçesine sıçrayarak, yerinden sıçrayarak bir anda idrak ettirildi. Biz ettirdik ona. E, Neredeyse aynı, Muhabbetler sonucunda. tabii de Muhabbet. sohbet esnasında, o anda ona verdik. Aynı babasının vefasında olduğu gibi dışarıya çıkıp sokaklarda deli gibi koşturmak istedi. Ama etrafındakiler ve kendisi onu kendi kendini tuttu. Biz de müdahale ettik. Özün bir parçası olduğunu orada anladı. Ve ondan sonra tekrardan her şeyi, bütün kodları değiştirme çabasına girdi. Çünkü kelimelerin manaları çok farklı yerlere gidiyor. Hı. Oğuzhan eskiden Allah deyince bir tanrı anlardı. Babasının vefatıyla beraber Melami dergahına girdikten sonra Allah deyince bir tanrı algılamamaya başladı. Yaratma kavramı bile değişti. Yaratma deyince bir yaratan var, bir yaratılan var. Yani yaratılanda da bir varlık var diyorsunuz, varlık değer biçiyorsunuz. Bu ortadan kalktı ve kullanılan, halk arasında kullanılan, günlük hayatta veya dini literatürde kullanılan bütün kelimelerin e, manalarını yeniden yazmaya başladı ki kendi beynindeki kodları değiştirme süreci başladı. Süper. Ne zaman oldu bu? Hangi yılda ya da kaç yaşındayken? 38-40 yaşlarındayken. Bayağı da olmuş. Oldu, bayağı oldu. Ama Oğuzhan orada yine küstü. Oğuzhan şu an hala küsüyor mu? Oğuzhan şu anda yeni barışıyor. Heh, artık küslükleri bitti yani. Allah'a şükür. Oğuzhan şu ana kadar hala daha küstü. Hem de onun küstüğüyle çok ciddi, kendisini de yakıyor, her şeyi yakıyor ve hiçbir şeye bakmıyor. Hiçbir beklentisi, menfaati yok. Onu etkileyebilecek neredeyse hiçbir şey yok. Her şeye karşı nötr. Hı hı. Birçok şeye karşı nötr, öyle diyeyim. %99 nötrde olan bir insanın tavlanması mümkün değil. Yani onun gönlünü almak çok zor. Ancak ve ancak onun güvenini sarsmadan yeniden ikna ederek
İstediklerini vererek, neye kırılmışsa oturup yeniden pazarlık yaparak bu mümkün oluyor. Biz de oturduk Oğuzhan'la pazarlığımızı yaptık. Neydi pazarlık şartları? Pazarlık şartları şuydu. Herkes aşktan bahsediyor, sevgiden bahsediyor. Siz bana aşkı, sevgiyi vermediniz, aklı verdiniz, ilmi verdiniz. Hmm. Yıllarca beni süründürdünüz. Eğer siz bana aşkı öğretmezseniz ben artık Allah'ın adamı değilim dedi. Oğuzhan rest çekti. Biz de gel o zaman konuşalım dedik. Çok güzel. Ne verdi karşılığında? Karşılığında kendisini verdi. Oo, yaktı yani kendisini. Henüz değil. O Şu zaman anda ateşi alttan açtı. imzalar atıldı şu anda. Süper. Aşkı elde etti mi? Aşkın içinde yoğruldu mu? Hayır. Aşkın içinde yoğrulmadı. Buna bir anda girmesi kolay değil. Bir anda girebilecek kabiliyette. Fakat hala daha sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer modunda gidiyor. Bize güveniyor. Ama hala daha önüne bir imtihan gelir mi acaba? Yine işte 200 kilometre hızla giderken bir duvara çarpar mıyım acaba? Yine bir ikilemde bırakılıp da Yine bir yine korku bir var yani. göstermek zorunda kalır mıyım acaba diye bir takım çekinceleri var. O yüzden vitesi birden ikiye atmıyorsun. Sürekli orada bekliyor. Yani bir korku hala var. Tam teslimiyet, tam güven, tam tesis olmamış sanki. Hayır olmadı. Hı. Tam teslim olmadı. İmzaları attık. Hayırlısı olsun dedik. Hayırlısı olsun dedik, kalktık yani. Evet. Ön sözleşmeyi yaptık öyle diyebiliriz yani. Peki bu 38 yaşlarında olmuş, 12 sene geçmiş. Bu son 10 senede kayda değer mutlaka bir şeyler olmuştur. Ne anlamda olmuştur? Yine aydınlanma, yine aşka atlama, yine bir fark ediş senaryosu, dekoru, figürü. Oğuzhan o dönemde 3 yıl kadar Melami dergahında kaldı. Orada bir takım hatalar yaptı ve Rıdvan babasına tam olarak tabi olamadı. Hmm. Ona da güvenmedi. Hmm. Ona da güvenmedi. Oradan da bir imtihan gelir çekincesiyle kendi aklıyla hareket etmeye devam edince tam olarak sevgi de biz vermemiştik ona. Sürekli akılla hareket ettirdik. Kalbinde sevgiyi hissetmesi çok çok zordu. %99 nötrlükte olan bir insandı. Duygulara girmeyen bir insandı. Sevginin ne olduğunu bilmiyordu. Sadece uzakta kaldığı zaman ağlardı o kadar. Çok derinlerden tsunami gibi gelirdi, onu yıkar geçerdi. Oğuzhan da bu şekildeydi. Ve 3 yıl boyunca Melami dergahında kaldıktan sonra oradan çıktı. Ee, Babasının sözünü dinlemedi. O sevgiyi hissetmediği için, o bağlılığı ve güveni hissetmediği için babasının sözünü dinlemedi. Ve oradan çıktıktan sonra artık yüzünü döndü. Ben dedi, madem ki benim sevgim yok, madem ki benim kalbim çalışmıyor, aklım çalışıyor, ben de akılla giderim dedi. Hmm. Ve kendini bilime verdi. Bilimsel delillere verdi. Bilimsel olarak Kur'an-ı Kerim'i anlamaya verdi. Bilimsel olarak söylenen her şeyin karşılığını bulmaya, çözmeye, kodlamaya, oradaki kodları çözmeye verdi. Akıl yoluyla gidebildiği kadar gitti. Sonra Aslında akıl yoluyla yolun sonuna kadar geldi. Yani Oğuzhan şunu da gördü aslında. Gönül ile bu Oğuzhan'ın iddiasıdır. Biz de bunu destekleriz. Gönül ile gidilebilmesi mümkün olan her yol akıl ile de gidilebilir. Akıl ve gönül birbirinden ayrı olmadıkları için akıl önde giderse gönül de onu takip eder veya gönül önde giderse akıl da onu takip edebilir. Oğuzhan o bilimsel çalışmaları esnasında hale girdiğinde Melami dergahında da sürekli aklıyla kurallara uygun riayet ederek ihlaslı bir şekilde titiz bir şekilde çalıştığı anda gönlünün aklının peşinden geldiğini ve dolmaya başladığını da anlamıştı. Yani hale büründüğü zaman kalbine sevgi ve aşkın doğduğunu fark etmişti. peki o doğanın sevgi ve aşk olduğuna akılla mı karar verdi Oğuzhan? Evet, kesinlikle. O zaman akıl gönülden bir tık daha
önde mi gidiyor Oğuzhan için? Oğuzhan da şu ana kadar öyle gitti. Hala daha öyle aslında. Hı. Gönlü öne geçemedi ve geçemiyor. Oğuzhan bunu baskılıyor. Niye? Zarar görmekten korktuğu için gönlünü sürekli olarak baskılıyor. Çünkü biz onun kahramanlık yapabilmesi için önüne sürekli engel çıkartıyoruz. Oğuzhan ne zaman gönlünü öne koysa, içindeki gönlünden gelene kadar göre hareket etse, karşısına bir engel çıkarttığımızda 200 kilometre giden aracın duvara çarpması gibi Oğuzhan oraya çarptığında yine küsüp geri dönüyor. Gönlünü baskılıyor, nötre bürünüyor, zırhını giyiniyor ve akılla devam ediyor. Şimdi bence gizli kapılar ardında Oğuzhan'ın zihni bir anlaşma yapmış. Her dakika böyle gönül öne geçmesin diye hep böyle bir perdeleme, hep böyle bir hedef, hep böyle bir akıl her şeyi hakim olsun. Gönüle de biraz izin versin gibi. Şu anda Oğuzhan gönlünü serbest bırakmak için dua etti. Biz de bu duasını kabul ettik. Süper. Süper. O Yani zaman şimdi gönül gözü açılacak diyebilir miyiz? Ya da efendim açıldı diye şu an gönül gözü açıldı diyebilir miyiz? bir kahramanlık daha yapması lazım. Son bir iş çevireceğiz ve bitecek mi? Evet, son film, son sahne, son senaryo. Artık finale geldik yani. Süper. Ama o kahramanlığı yapmadan yok, açılmaz. Yani evet, şimdi Oğuzhan'ın gerçekten zihni çok kuvvetli. Ve de sebep sonuç ile buralara kadar gelmiş. Tabii ki bir şey hep aramış, hep böyle gönlünden geleni aramış. Farklı yerlere gitmiş. İşte bir baba olayı var, hatta baba travması var. Daha sonra onun ölümüyle beraber bambaşka bütün kalıplar değişmiş ve yine arayışlar devam etmiş. Ama işte bu akıldan ne zaman tam olarak özgürleşecek? Bununla ilgili bir ajanda var mıdır? Önündeki yıllarda, günlerde, aylarda ya da. Onunla ilgili bir ajanda şöyle var. Oğuzhan akıldan hiçbir zaman özgürleşmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Lakin Tekamülünde böyle bir şey yok yani. yok, hayır. Akıldan özgürleşmek diye bir şey yok. Aklı sürekli önde olacak. Ama e, gönlüne vurmuş olduğu kilitleri açacak. Çünkü Oğuzhan'ın gönlüne kilit vuruldu. O kapı içeriden kapatıldı tabiri caizse. O kapıyı içeriden açması için biz Oğuzhan'la prensipte anlaştık. O kendini bize verecek, biz de ona sevgi ve aşkı vereceğiz. Bizim anlaşmamız bu şekilde. Peki. Ama aklı hiçbir zaman bırakmayacak çünkü Oğuzhan'ın misyonu akıllı. Peki akılla varılabilecek bir hedefi var mı Oğuzhan'ın? Oğuzhan akılla sonsuza kadar beraber yaşamak istiyor ve akıllı insanlarla beraber tekamülünü ilerletmek istiyor. Akılla tekamül ilerletecek o zaman. Evet, bunu Peki. gönlünden bu geçiyor. Peki bizim programımızın Hayatın Neşesi Demir'in Sesi bir uyanış hikayesinin mottosu sonsuz sevgi ilahi aşk. Kesinlikle. Sonsuz sevgi ilahi aşk Oğuzhan için ne anlama geliyor? Oğuzhan'ın aklıyla bu nasıl algılanıyor? Süper. Şimdi e, sevgi ve aşk dedik. 2 adet kelime var. Evet. Şimdi sevgi dediğimiz zaman farklı bir şey algılayabiliriz. Aşk dediğimiz zaman farklı bir şey algılayabiliriz. Sevgiyi sonsuz bir sevgi diyoruz ve buraya yanına bir tanım ekliyoruz. Sonsuzluk gibi bir tanım ekliyoruz. Evet. E, Şimdi ilk önce bir sevginin tanımını yapacak olursak bir enerji akışıdır. Elbette bütün duygular bir çeşit enerji akışıdır. Fakat çeken bir enerjidir sevgi. Sevgi bir duygu mudur? Sevgi kesinlikle bir duygudur. Peki. Kesinlikle. Hani sevginin duygu olmadığını söylerler ama kesinlikle bir duygudur. Oğuzhan'ın aklı bunu söyler. Peki. Duygu olmadığını iddia edenleri de Oğuzhan meydan okur. Oğuzhan zaten paso meydan okuyor. Paso bir arıza çıkartıyor. Evet. Peki ilahi aşk?
Şimdi aşk dediğimiz varoluşun DNA'sıdır. Hmm. Yani özüdür. Her şey aşktan var olmuştur. Aşktan başka hiçbir şey yoktur. Hı hı. Aşk budur. Ama aşk ile yaratılan halk arasındaki birimler, mesela insan. İnsan içerisinde de Oğuzhan. Oğuzhan'ın içerisinde bir sevgi duygusu olabilir. Hmm. Bu bir duygudur. Ama Oğuzhan'ın varlığı aşktır. Şimdi sonsuz sevgi dersek, Oğuzhan'ın içerisindeki duygunun onun aşk dediğimiz özündeki varlığından geldiğini kabul edersek, oradan sonsuza kadar yayıldığını hayal edebiliriz, düşünebiliriz. Sonsuz sevgiden bunu anlarız. Aşk dediğimiz ise varlığın özüdür, DNA'sıdır. Evet, yani zaten ilahi aşk. Zaten özün kendisinden gelen. Yani bir de çünkü karşı cinse duyulan bir aşk var. Onunla hani karıştırılmasın diye, yani ilahi. Duyulan aşk var, evet, onunla karıştırılmasın diyorsunuz ya, öyle bir şey yok. Hmm. Onların ikisi Aynısı mıdır diyorsun? kesinlikle aynı şeyler. Yani şöyle bir şey, mesela insan o kadar değerli ki, Hı. nasıl anlatabilirim, şu anda çok hazırlıksız yakalandım. İnsan o kadar değerli ki, neslinin her şeye rağmen, her türlü doğal afete rağmen, her türlü savaşlara rağmen devam edebilmesi için çok kuvvetli bir çoğalma dürtüsü konulmuş. Hı hı. Bu çoğalma dürtüsü insanın var olması için duyulan aşktır. Hı hı. İlahi aşktır aslında seks. Yani şu anda pornografi diyoruz. Pornografi işte oynatılıyor şurada burada vesaire, bunlar eleştiriliyor. Aslında baktığımızda farkındalığı düşük olan bazı birimlerin ilahi aşkı yaşama şeklidir. Taklit ediyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Daha üstünü algılayamadıkları için onunla yetiniyorlar diyelim. İlahi Yetinmiyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. çalışıyorlar. Sürekli deniyorlar bir şey yani farkında değiller. Ne yaptıklarının farkında değiller. Evet. Orada da aşk var aslında. Çünkü nasıl ki ruh ve beden birbirinden iki ayrılmaz parça ise, Hı hı. aynı iceberg'in yani buzdağının suyun üstünde kalan yeri beden, suyun altında kalan, onu taşıyan, onu hayatta tutan yeri ruh ise, aşkın suyun üstünde kalan yeri sekstir, suyun altında kalan yeri diğeridir. Birbirinden ayrılmaz. Pornografi de buna dahildir. Evet. Çok güzel. Şimdi programımızın artık sonlarına geldik. Aa, Başka daha yeni başlamıştık diyorsun. Böyle herhalde aydınlanma ve fark ediş yolculuğunda ana bölümleri konuştuk diye tahmin ediyorum. Var mı eklemek istediğin? Bir de şöyle bir anım vardı. Şuradan da bunu fark ettim diyebileceğin bir şey var mı? bunu Oğuzhan'a mı soruyorsunuz yoksa Oğuzhan'ın özüne mi soruyorsunuz? Oğuzhan'ın özü Oğuzhan'a fark ettirmiş şekilde öyle bir anısı var mıdır? İkisi beraber, tamam. Aslında şöyle, program esnasında sanki anda kaldım. Kaç dakika geçtiğini ben fark etmedim bile. Bakıyorum şu Bir anda. saati geçti şu anda. Bir saate geçti. Daha yeni başlamışız gibi geliyor. Anlatacak çok şeyimiz var aslında. Konuşulacak çok şeyimiz var. Soruların hepsine layıkıyla cevap verememiş olabiliriz. Onu fark ettim. Bazı şeyleri kaçırdım çünkü başı Her başka... şey çok güzeldi. Süper bir söyleşiydi. İnşallah öyle olmuştur. Ümit ediyorum. Güzel olmuştur. Şu var. E, Akılla gidilebilir. Kur'an-ı Kerim'de hiç akletmez misiniz der. Hiç gönül etmez misiniz demez. Evet. Akılla yolun sonuna kadar gidilebilir. Yani akıllı farkındalıkla, tefekkür ile insan özüne ulaşabilir.
Gönül onu takip eder zaten. Endişe etmeyin. Gönülsüz olmaz. Gönül aklı takip eder veya gönülle de gidebilirsiniz. Akıl da gönülü takip edebilir. Bu da bir yoldur. Fakat sadece aşk dersek bu şuna benziyor sanki. Bir zamanlar birçok tarikat Anadolu'da güçlenmiş, sayıları artmış, Allah aşkıyla kendilerinden geçmişler. Fakat dünyayı unutmuşlar, köklerini unutmuşlar, köklenmeyi unutmuşlar ve e, dünya üzerinde nasıl ki Türkler gönüllü temsil ediyorsa, aklın temsilcisi olan bir kavim, ismini şimdi zikretmeyeyim, Evet. aklın temsilcileri gönlün temsilcilerine galebe çalmışlar geçici olarak. Hı hı. Şimdi bu bir derstir aslında. Bu da bir tekamüldür. Anadolu'nun tekamülüdür. Ey Anadolu, gönül çok önemli, gönül çok değerli, en güzel sermayemiz. Ama aklımızı bırakmamamız gerekiyor. Akıl olmazsa birliğimizi koruyamayız. Dengemizi koruyamayız. Bu semazenin dönüşü gibi. Yani biz akılla dünyaya köklenirken, dünyanın kurallarına uyarak dünyaya köklenirken bir yandan da semaya da avucumuzu açarak oraya da uzanırız. Halife oluruz. Allah'ın halifesi oluruz. Eğer aklı bırakırsak sadece gönüllü olmaz ama e, gönüllü bırakırsak sadece akılla da olmaz. İsteyen istediğini de deneyebilir. İsteyen istediği yoldan elbette ki gidebilir. Eğer akılla giderse gönül onu takip eder. Gönülle giderse de akıl onu takip eder. Yine cem olur, o öze ulaşır inşallah. Süper. Programın en başında söylediğimiz gibi hep bir denge. Hep Kesinlikle. bir denge, hep bir nötr. Burada zaten önemli olan seni savurmaması, seni sürüklememesi, seni manipüle etmemesi. Yoksa elbet akıllı da kullanacağız ama akıl seni egolarınla, hırslarınla manipüle ettiği zaman o zaman daha farklı bir yola gidersin. Aslında akıldan özgürleş denilen şey, aklı sen kontrol et, nötrle, dengele anlamında. Bu arada tabii ki kalp gözünden de sevgiyi hisset, özle bir olduğunu hisset, devam et, git bu tekamül planına şeklinde. Evet, kesinlikle. Şimdi Oğuzhan, artık seni bedene tekrardan gönderiyoruz. Orada bedende Oğuzhan var. Birazdan dünya zamanını açacağız. Ona ne söylemek istersin? Ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Anlaşmaya uysun. Sadece o kadar. Oo, sen de ne zorlu bir fark ediş çıktın ya. Anlaşma. Evet. Var mı eklemek istediğin? Kapatıyorum artık. Çok teşekkürler Demir. Çok teşekkür ederim. Umarım, ümit ediyorum çok güzel bir program olmuştur. Zevk veren, en azından yaparken zevk veren bir program olmuştur. Çünkü hani biraz hazırlanmaya çalıştık tabii ki fikir olarak, zihin olarak ama Akış tam olarak daha iyi. Akış daha iyi çünkü buradaki soruların hiçbirini sormadım bu arada. Hiçbirini sormadım ve daha konuşsak bir saat daha konuşurduk. O kesinlikle öyle. bu arada çok teşekkür ederim tekrar sarı kartımı göstermeme müsaade ettiğiniz için. Her zaman. Aşka her zaman müsaade var bizde. Evet, Peki. Oğuzhan'ı bedenine uğurluyoruz ve işte. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Hayatın Neşesi, Demir'in Sesi Bir Uyanış hikayesinde Oğuzhan Akipek bizim konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, benimle kalın, Demir'le kalın. Hoşça kalın.